Selamun aleyküm dostlar. Sonunda beklenen oldu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başladı. Haberleri takip ettiğimizde Rusya hem kendi güvenliğini sağlamak hem de Sovyetler Birliği'ni tekrar canlandırmak için Ukrayna'ya savaş açmış gibi görünüyor. İlk bakışta bize sunulan manzara bu. Aslında medyanın sunması istenen manzara bu dersek daha doğru olur. Çünkü medyanın görevlerinden birisi esas planı gizlemek için kitleleri bilinçli olarak farklı taraflara yönlendirmektir. Gelin bugün bu manzaranın tamamen dışına çıkalım ve çok farklı bir pencereden Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Devletler asıl hedeflerine varmak için birden fazla plan yapar, strateji üretir. Her bir stratejiyi de kendi içerisinde birden fazla dala ayırır. Bundan dolayı Rusya-Ukrayna savaşına bakarken emarelerini gördüğüm bir planı sizinle paylaşmak istiyorum. Amerika ve Rusya'nın kesin planı bu diyemem ama ortada görünenden ziyade yapılan açıklamaları alt alta koyduğunuzda sanki ortada Amerika, Rusya, Türkiye anlaşması için zemin oluşturulmaya çalışılıyor gibi bir hava sezinliyorum. Amerika bu işbirliğini oluşturmak için diyet olarak Rusya'ya Ukrayna'yı vermiş. Türkiye'yi de ikna etmek için Yunanistan'ı verecek gibi duruyor. Nasıl mı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Dedim ya dostlarım, bu olaya farklı bakış açısıyla yaklaşmak istedim. Dilerseniz gelin bu konuya daha detaylı bakalım. Her şey aslında İngiliz ve Yahudilerin sermayelerini Çin'e taşıyıp Amerika'nın karşısına süper güç olarak çıkarmasıyla başladı. Gelinen süreçte ya Amerika Çin'i engelleyip dünyadaki konumunu devam ettirecek ya da Çin Amerika'yı yenip dünyanın yeni süper gücü olduğunu ilan edecek. Amerika açısından tehlike sadece bu da değil. Eğer ki Çin'e yenilirse bu Amerika'nın dağılma ve iç savaş sürecini de başlatacak. Amerika'nın Çin'i çevrelemesi, daha doğru ifadeyle İpek Yolu projesinde Çin'in egemenliğini bitirmesi için özellikle iki devlete şiddetle ihtiyaç duymakta. Birisi Rusya, diğeri ise Türkiye. Peki neden bu iki ülke? Rusya, İpek Yolu'nun önemli geçiş güzergahlarından birisi. Hadi bunu geçelim. Daha önemli olanı Çin'in en büyük doğalgaz ve petrol kaynağı. Çin enerjisinin büyük bölümünü Rusya'dan sağlamakta. Türkiye ise İpek Yolu projesinin Avrupa ile bağlantı noktası. Yani bu projenin şah damarı. Avrupa ve Çin arasında karayoluyla yapılacak ticaret mutlaka Türkiye'den geçmek zorunda. Ayrıca Karadeniz'i tutuyoruz. Doğu Akdeniz'de en büyük alan bizde. Dolayısıyla Çin'in Rusya ve Türkiye'ye ne kadar ihtiyacı varsa Amerika'nın da aynı şekilde ihtiyacı var. Bizim için Kıbrıs neyse Rusya için de Ukrayna odur. Amerika bunu bildiği ve Rusya'yı yanına çekmek istediği için uzun süredir bir politika uygulamaktadır. Ukrayna'yı NATO'ya alacakmış gibi yapıp Rusya'nın bilerek damarına basmıştır. Ukrayna lideri Zelenski acemi olduğu ve Batı'ya güvenilmeyeceğini bilmediği için Amerika ve Avrupa'nın gazıyla Rusya'ya diklenmeye başladı. Plan tam da Amerika'nın istediği şekilde ilerlemiştir. Putin eski istihbaratçıdır. O da illaki Amerika'nın planının farkındadır ve işine de geldiği için buna göz yummuş, Amerika ile işbirliğine yanaşmıştır. Her iki devlet de Ukrayna taşıyla birden fazla kuş vuracaktır. Nasıl mı? Bugün gelinen süreçte resim artık açıkça görünmektedir. Amerika Zelenski'yi gaza getirerek Ukrayna'yı Putin'in önüne atmıştır. Önce Amerika'nın kazançlarına bakalım. Amerika kendi çıkardığı kaya gazını artık en büyük pazar olan Avrupa'ya satacaktır. Avrupa'nın doğalgazda Rusya'ya değil kendisine bağlı olmasını sağlayacaktır. Rusya korkusunu kullanarak Avrupa'yı kendisine daha fazla mecbur edecek ve bu pazarın Çin'e gitmesine izin vermeyecektir. Fransa ve Almanya'nın Avrupa ordusunu kurma fikrini tamamen çöpe atmış olacaktır. Putin neden Macron'u bu şekilde karşılayarak aşağıladı ve onu aciz gösterdi sanıyorsunuz? Her şeyin Amerika ile danışıklı yapıldığı gün gibi ortada. Biraz da Rusya'nın kazançlarına bakalım. Rusya ne kadar güçlü olursa olsun Çin'in gelecekte başına büyük bela olacağını çok iyi bilir. Bunun için Çin'in mutlaka önce zayıflatılması sonra da parçalanması Ruslar için önceliklidir. Ruslar Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya satamayacağı gazı Çin'le yaptıkları anlaşmayla bu ülkeye satacaktır.
Hatırlayın arkadaşlar, kış olimpiyatları öncesi Putin Çin'e gidip doğal gaz anlaşmasını imzaladı. Üstelik daha Ukrayna'ya saldırısı başlamamıştı bile. Yani Rusya Avrupa'dan kaybedeceği parayı Çin'den alacaktır. Çin'in yaşaması için sürekli üretmesi ve ürettiklerini de satması gerekmekte. Bunun içinde iki büyük pazar vardır: Amerika ve Avrupa. Rusya korkusu yüzünden Avrupa Amerika'ya yanaşacağından bu pazar Çin için zora gelecektir. Üretimi azalan Çin'de bir anda sosyal patlamalar yaşanır ki bu Çin'in en büyük korkusudur. Çin'in ihracatının azalması ve iç sorunlarının başlaması Rusya'yı büyük ölçüde rahatlatır. Yani özetlersek, Amerika ve Rusya Çin'i durdurmak için anlaşmıştır ve bunu da hayata geçirmek için Ukrayna ne yazık ki yem olarak seçilmiştir. Şimdi gelelim bize. Her ülke çıkarlarına bakar. Diplomaside kazan kazan önemlidir. Yani vereceğiniz tavize göre taviz istersiniz. Peki neden Yunanistan bize diyet olarak verilecek dediğime gelirsek, hemen açıklayayım. Amerika için Rusya ayağı tamam gibi. Şimdi sıra bizi ikna etmesine geldi. Bunun için de Yunanistan kullanılacak. Önce Amerika'nın bize karşı politikasından gidelim. Arkadaşlar, son bir yıldır hiç beklenmedik şekilde Amerikalı asker ve stratejistlerin Türkiye ile ilgili olumlu açıklamaları basına yansımaya başladı. Diplomasiyi bilen Amerikalı uzmanlar ısrarla Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi ve Ankara'ya onu tatmin edecek tavizler verilmesi gerektiğini söylediler. Bu haberler aslında kamuoyunu hazırlamak için yazılıyordu. Belli olan şu ki Türkiye ve Amerika çoktan kapalı kapılar ardında pazarlıklara başlamıştı. Önce Amerikan medyasında Türkiye aleyhine çıkan yazılar bir anda kesildi. Tek tük çıkanları saymazsanız bu tarz haberler bir anda bitti. Sonra bir de baktık ki Yunanistan, Rum kesimi, İsrail, Mısır ve Amerika arasında imzalanan ve Türkiye'yi dışlayan İsmet boru hattı projesinden Amerika bir anda çekildiğini açıkladı. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye geldiğine ve Mısır'ın bizimle ilişkilerini yumuşattığına şahit olduk. Şimdi ise İsrail Cumhurbaşkanı'nın yakında Türkiye ziyareti gerçekleşecek. Pazarlıkların belirli derecede işe yaradığı ortada. Sonrasında Amerika'nın Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi desteklemeye başlayan ufak da olsa açıklamalar yaptığını gördük. Türkiye'nin İpek Yolu projesinde Amerika ile çalışması için verilecek en büyük taviz Yunanistan ve bu sona saklanıyor gibi. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Rusya-Ukrayna savaşı daha başlamadan bir hafta öncesinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı ve Adalar Denizi'ni gündeme getirdi. Ve oradaki durumun böyle gitmeyeceği yönünde açıklamalar yaptı. Bu açıklamadan birkaç gün sonra ise Erdoğan kimsenin beklemediği şekilde Adalar Denizi'ndeki adaların statüsünün tartışılması gerektiğini söyledi. Yani arkadaşlar, bu cümlelerin anlamı Türkiye'nin savaşa hazırlandığıdır. İşte bu cümleler Amerika ile aramızda Yunanistan üzerinden pazarlıkların sürdüğünün bana göre kanıtlarıdır. Amerika burada Yunanistan'ı iki şekilde kullanacaktır. Her iki senaryoda da Yunanistan ile aramızda savaş olacak ve Yunanistan mutlaka bölünecektir. Biliyorsunuz uzun süredir bu ülke aleni şekilde bize karşı silahlandırılıyor. Neden mi? Çünkü Amerika Türkiye ile anlaşmak için Yunanistan'ı şantaj olarak kullanacak. İlk senaryoda ilk ateş açan Yunanistan olacaktır. Bu senaryoya göre Amerika ve Türkiye Çin'e karşı anlaşırsa Yunanistan Amerika tarafından kışkırtılıp ateş açması sağlanacak. Türkiye buna karşılık meşru müdafaa hakkını kullanarak 12 ada başta olmak üzere tüm Adalar Denizi'ni ve Batı Trakya'yı alacaktır. Savaş esnasında Amerika Yunanistan'ı destekler görünse de Yunanistan'da bulunan askerlerini hem bizim karşımıza çıkarmayacak hem de savaş esnasında Yunanistan'a tıpkı Ukrayna'ya yaptığı gibi diplomatik destek verecek. Yani Türkiye'nin işini bitirmesine göz yumacak. Rusya da burada aynen Amerika gibi davranacaktır. İkinci senaryoda ise Türkiye ve Amerika anlaşamazsa bu sefer Türkiye'nin damarına basılacak ve savaşı bizim açmamız istenecektir. Yunanistan bu senaryoda bizi cezalandırmak için kullanılacaktır. Bu sefer Amerika perde gerisinden Yunanistan'a askeri destek sağlar. Aynı anda Suriye'den de YPG üzerinden saldırıya geçer.
Savaşın sonunda Türkiye yine Batı Trakya ve Adalar Denizi'ni alır. Suriye'de daha fazla toprağı ele geçirir. Ama savaşın bize maliyeti daha fazla olur. Bu senaryo Amerika açısından en tehlikeli olanıdır. Çünkü Türkiye'yi tamamen kaybetme riskini de içinde barındırmakta. Diplomasi, devletlerin birbirine tuzak kurma sanatıdır. Eğer ki Amerika, Türkiye, Rusya, Amerika ittifakını Çin'e karşı kurabilirse birçok sorun ortadan kalkar. Ancak burada üçüncü senaryoda her zaman geçerlidir. O da Amerika ve Rusya Yunanistan üzerinden bizi gaza getirip hiç olmadık belaları başımıza açabilir. Ya da Türkiye ve Rusya gizlice anlaşıp istediklerini elde ettikten sonra Amerika'yı buradan tamamen de kovabilir. Yani arkadaşlar, diplomasi öyle dikenli bir yoldur ki 1000 defa düşünüp bir adım atmak zorundasınız. Benim size buraya kadar anlattıklarım sadece senaryolardan birisi. İlla ki gelişmeler böyle olacak demiyorum, diyemem de. Ancak bu senaryoyu size anlatırken tüm kanıtlarını da sundum ki sağlam temellere dayanmış olsun. Biliyorum arkadaşlar, siz de benim gibi Ukrayna'ya üzülüyorsunuz. Ancak ne yazık ki güçlü olanın kanunu her zaman geçerli olandır. Ukrayna ne yazık ki bu senaryoda yem olarak Amerika ve Rusya tarafından kullanılmıştır. Kendi açımdan Yunanistan için aynısını söyleyemem. Çünkü bu ülke bizim canımızı çok yakmış ve geçmişte binlerce insanımızı katletmiştir. Bugün bile PKK'ya her türlü desteği vermektedir. Zaten bu ülkeyle aramızdaki sorunların diplomasiyle düzelme şansı imkansızdır. Sadece savaş bu ülkeyle aramızdaki tüm sorunları bitirecektir. Peki siz arkadaşlar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı açıklama kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.